Efendim iyi geceler. Tarih ve medeniyete hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi değerli hocam Profesör Ahmet Şimşirgi ile birlikte karşınızdayız. Değerli izleyiciler, bu gece çok önemli bir konuyu bütün detaylarıyla masaya yatırmayı düşünüyoruz. Cemalettin Efgani meselesi. Cemalettin Efgani meselesi belki bazılarınızca bugüne kadar duyulmamış bir isim olabilir ama malum hocamızla yaptığımız programlarda sık sık Afgani, Abdo, Mevdudi, Reşit Rıza gibi isimler zikreder ve bunların İslam düşüncesine, İslam dinine ve ehl-i sünnet anlayışına vurduğu darbelerden söz eder. Zaman zaman ben de hocam bu isimleri bir gün müstakil olarak masaya yatıralım demişimdir. Bunları hatırlayacaksınız. İşte bugün özellikle 19 ve 20. yüzyıl İslam düşüncesine ve günümüzde hala Müslümanları etkilemeye devam eden İslam alimlerinin, ilahiyatçıların, bir takım düşünürlerin fikri arka planlarında çok ciddi tesirleri olan Cemalettin Afgani ve onun görüşlerini, onun misyonunu, hayat macerasını ele almaya çalışacağız. Cemalettin Efgani çok bilinen adıyla. Doğru. Ama İran'da Cemalettin'i Esedabadi diye bilinir. Cemalettin İstanbuli derler. Evet, soracağım. Cemalettin Esedabadi derler. Şimdi Cemalettin'in çok farklı kimlikleri var malum. İşte kendisini İstanbullu olarak tanıtıyor. İşte Hindistan'a gidiyor, Türk olduğunu söylüyor. İşte Afganistan'da Afganlıyım diyor. İşte Rusya'ya gidiyor, Rusum diyor. Şeye gidiyor, İranlıyım diyor, Azeriyim diyor falan filan bir sürü ifadesi var. Kimdir Afgani? Önce oradan başlayalım. Nerelidir yani? Kimdir? Afgani bizim Türkiye'de Cemalettin Afgani. Afganistanlı bilinir. Esad Abad diye söylüyor kendisi. Esad Abadlı. O kadar şey ki İran'ın da Esedabad. Bu çok mühim bir şey. Ha bir dakika. Şimdi Afganistan'da Esad Abad. Esad Abad. Birbirine evet Kabil. Esad yakını. Başka, Esed başka. Abad tabii. Evet. Dolayısıyla şimdi Cemalettin Afgani'yi bizim Türkiye'de hep Afganistanlı olarak bilirler. Oysa çok söylenti vardır bu dediklerinizin. O taraflardan İstanbul'da çok kalması, İstanbul'a defnedilmesi çeşitli sebeplerle Cemalettin İstanbuli diye söyleyenler de olmuştur. İranlı, Hindistanlı çeşitli şeyler var. Bir defa karışık. Ama çok önemli bir husus var. Cemalettin Afgani ile ilgili ciddi araştırmalarda yani bilhassa kendisinin akrabaları tarafından İranlı ve Esedabadlı olduğu net bir şekilde ortaya konulmuş bir husustur. Yeğeninin yazdığı kitapta Yeğeninin yazdığı kitap var. Dolayısıyla Cemalettin Afgani İranlıdır. Ve bir Şii'dir. Tabi İranlı olması hasebiyle zaten oradan da anlaşılıyor. Şii çıkıyor. Niye İranlı? Şii olmasaydı biz Cemalettin Afgani'nin İranlı olacağını bilecektik. Bakın Şii olmasaydı Cemalettin Afgani İran'ın falan bölgesinden Sünnilerle meskun falan köyünden diye söylenir. Bunu gizlemeye gerek var mı? Sünni olsaydı doğduğu yeri gizlemesine gerek yoktu. Sünni olmadığı için gizledi. Ve ben Afganistanlıyım dedi. Dolayısıyla bir insanın yalan söyleyen, yalancı sizden değildir. Yalan Hemen söyleyen, aldatan bizden değildir. Aldatan bizden değildir. Peygamberimizin sözü, hadis-i şerif. Aldatan bizden değildir. Şimdi babasının adı mesela kendisi Seyit olduğunu söylüyor. Şimdi onu sileceğim. Sefine Evliya diye bir kitap var Türkiye'de basılmış. Evet, Hüseyini olduğunu söylüyor. Bu kitapta Seyit oldu. Doğru. Hatta Türkistanlı oldu. Türkistan'da da çok büyük ve derin bir tarikatın şeyhlerinden bir sülaleden geldiğini ifade ediyor. Bu kitapta da böyle yazıyor. Ahmet Ağaoğlu meşhur Cumhuriyet'in yazarlarından ona bizzat kendi ifadeleriyle İran Azerbaycan'ın da Meraa'da doğduğunu söylüyor. En büyük talebesi Muhammed Abduha Afganlı olduğunu söylüyor. Evet. Afganlı olduğunu söylüyor. Hindistan'da Türk olduğunu söylüyor. İngilizler bile Rumi diyorlar ona. Yani işte Hindistan'da Anadolu. Türk söyleyince evet. İstanbuli diyorlar. Evet. Evet. Yani şimdi bir Hemedan yakınlarında o Esedabad, evet. Hemedan. Şeyde de Kabil kenti yakınlarında da Esad Abad. O da Kabil yakınlarında. Evet. Yani
nereye gitse bulunduğu konuma göre kullanıyor kendini. Yani nerede mesela Hindistan'da Yani kimliğini belki gizliyor. Hindistan'da Türklere karşı müthiş bir sevgi olduğunu görüyor. Orada Türk'üm diyor. Türk'üm diyor. Burada Afganlara karşı müthiş bir sempati olduğunu hissediyor, görüyor. Ve Afganlar Sünni. Sünni Afganistanlıyım diyor. Hindistan demiyor. Ama Afganlara karşı, Afganistan'a karşı bir ne sempati. Yani Afgani aslında nerede neyi kullanacağını çok iyi bilen bir adam. O sempatiyi, en çabuk sempatiyi nasıl kurabilecekse onu kullanıyor. Zaten dünyada gezmediği yer yok. Bilmediği adam yok. Yalan değil. Adam Türkiye'de bütün vilayetlerde şöyle gezdiyse, her birinde 10 hafta kaldıysa her yerli olabilir adam. Falan işte mahalle falan komşu falanca sen nerelisin diye önce sor. Ankara hangi mahallesi şu, ardından sen de yanın başka bir mahalle, 10 tane isim gezmişsin, istediğin gibi anlat. Ondan daha iyi de biliyorsan Ankara'yı, o adam benden 10 kat daha Ankaralı der, Tokatlı der, Yozgatlı der. Bu kadar basit, çok kolay bütün bunlar. Peki. Afgani zeki bir adam, müthiş zeki. Ve bakın şu dahi her şeyi ortaya koyuyor. Babasının adı Haydar. Bu Sünnilerde hemen hemen hiç görülmez. Hiç görülmeyen bir isim. Yani net, açık ki daha sonra Abdülhamit Han'a İran Şahı gönderecektir. Bu adama, çünkü İran'da da bir takım siyasi hadiselere girişince bu adama sakın inanma, bu Şiidir. İranlı bir Şiidir, Afganistanlı değildir diye en iyi bilen kim? Kendi memleketlisi. O dahi gönderecektir. Ama kendi mezhebine uygun davranmış. Şiilikte takiye esastır. Takiye gerçek niyetini ve kimliğini gizlemek Bu sanatıdır. Şialığa hizmet eden biri değil ki Fatih Bey. Bir Nereye- taraftan da nereye hizmeti hizmet? İngiliz'e. İngiliz'e mi? İngiliz'e hizmeti. Hemen bunun. oradan devam edelim. Hizmeti başka. Toparlayalım. Yahudi'ye. Hizmeti kim kullanan? Bir takım insanlara. Hizmeti kendine. Hizmetinin... Yani nefsine. Yani Anladım. bunun hizmeti bambaşka bir hizmet. Bir dakika hocam. Bunu tanıyacağız. Bu hizmeti İngiliz'e dediniz. Arada sorularım vardı ama onlara sonra döneceğim. Belli ki karışık bir kimlik ve burada bir maksat seziliyor. Gerçek kimliğini, hüviyetini gizleme ihtiyacı hissetmiş. Çünkü misyonunun gereklerini yerine getirmek için kimliğinin bilinmemesi. Bilinmemesi. Mesela Hüseyin'i dedik, Evet. Seyit olduğunu. Seyit olduğunu yani, söylüyor. Şeyini, doğduğu yeri yalan konuşan bir adamın, aldatan adamın Seyit olduğuna güvenilir mi? Haşa, tabii. Yani. Tabii. İngilizlerin adamı dediniz. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Yani neye dayanarak söylüyoruz? Şimdi çok enteresan, onun gezileri var. Hemen hemen İslam coğrafyasında gezmediği yer yok. Bunun yanında Fransa'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor, pek çok ülkeleri, Rusya'yı, yani gezmediği dünyada ve İslam ülkeleri itibariyle işte Hindistan'ı, Beyrut'u, İran'ı, Afganistan'ı, Mısır'ı, her tarafı dolaşıyor. Ama İngiltere'ye gittiği zaman evinde kaldığı bir adam var. Kim? Mr. Blunt. Bu kim hocam? Yani bu son derece önemli bir adam. Ajan mı? İstihbaratçı. Ajan, istihbaratçı. Hani Hicaz için Lawrence neyse Mısır için. Mısır için Blunt o. Bir de karısı var. O da istihbaratçı. O da istihbaratçı. Mrs. Bulun. Evet. Şimdi Mısır Mısırlılarındır sloganını ortaya atan adam. Bulun bu. Blunt. Evet. Bir dakika, bu bana başka bir şey de çağrıştırdı. Türkiye'de bir gazete var. Sloganı Türkiye Türklerindir. Türkiye Türklerindir. Evet. Ne yani şimdi Buradan bir okuma yapalım Evet, hemen aynısı cümleyle. bizden geliyor işte. Mısır Mısırlılarındır. İran İranlılarındır. Türkiye Türklerindir. Ne demek istemiş olabilirler? Bölücü ırk meselesi. En sevdiği şiiri, ben bir Türk'üm, dinim ırkım uludur. Afgani'nin. Yok, Afgani'nin en sevdiği bir şiir. Bu şiir. Şiir kimin? Mehmet Emin Yurdakul'un. Yurdakul'un. Mehmet Emin Yurdakul en fazla etkilediği adamlardan biridir. Mehmet Emin Yurdakul. Enteresandır. Akif'in arkadaşlarından. Akif'in arkadaşlarından. Akif'in de hocası gibi. Yani işte ben Akif'i anlatırken Akif neden bu hataya düştü? Niçin bu hataya düştü? Akif dostunu düşmanını bilemedi. Osmanlı'nın dostunu düşmanını bilemediği zaman, bidaderini sevdiğin zaman burada biz bugün IŞİD'e çatıyoruz. Bir takım şeylere televizyonlarda hep söyleniyor. Bunlar kimden besleniyor? Bunlar nereden fikirleri, hangi kaynaktan besleniyor? Nereden alıyor?
İşte bunları çok iyi sorgulaması lazım milletimizin. Diğer türlü bizi istediği gibi birbirimize düşürebilirler. Afgani'yi özellikle, Akif'e ben sadece bir program yaparım. Ama Afgani'yi 500 program yapmamız lazım. Abduh'u yapmamız lazım. Mevdudi'yi, Reşit Rıza'yı anlatmamız lazım. Hala bölüyorlar bunlar. Tesirleri devam eden adamlar. Evet, onu zaten ifade etmiştik. İngiliz dediniz. Şimdi Kahire'de İskoç ritine mensup Mason locasına, İngilizlerin kontrolündeki üye olduğunu biliyoruz. Cemalettin Afgani'nin buraya üye olmuş. İyi oldu. Üye olmuş. Ve bir müddet sonra bu İskoç ritine mensup bu locadan kovuluyor. Kahire'de. Sebebi Kahire'de. Evet. Sebebi malum ateist fikirlerini serbestçe ve açıkça yaymak. İskoç Mason kriterlerine göre üyelerinin her birinin bir dine, bir inanışa ait olması, sahip olması gerekiyor. Ateist kabul etmiyor. Fransız Mason locası ise hocam böyle bir problemi yok onun. Böyle bir problemi yok. Şimdi bunu niye söyledim? Şunun için söyledim. İngilizlerin adamı dediniz ya, bir dönem İngilizlerle ters düşüyor. Doğru. Fransızlarla Doğru. birlikte hareket ediyor. Birlikte hareket ediyor. Acaba bunun sebebi İngilizlerin kontrolündeki ve onların rengini taşıyan İskoç Mason locasından ateist fikirleri sebebiyle atılmış olması olabilir mi? Olabilir. Bu muhtemel. Yani tabii net belki bir şeyimiz yok. Atıldığını biliyoruz. Ancak doğrudan bir sebebinin şu. Fakat onlarda ateizme karşı, yani neticede bir dini yücelten bir durum var. Şey söz konusu. Tabii İskoç, o da atar. Hani İskoç ritminde belli bir dereceye kadar şeytan biriyle değil. dost olmuş da 5 vakit namaz kılmadığını görünce kaçmış yanından. Ben demiş Allah'ın bir emrini tutmadım, tard edildim. Ya sen namaz vakitleri geçip duruyor. Sen bana da bir kötülüğün dokunur senin demiş. Yanından kaçmış hesabı. Şimdi adamın bir dini mensubu var. Birisi bir dini ortaya çıkartıyor. Birisi dinlere karşı ise onu uzaklaştırabilir. Onunla ters düşebilir. Bu ancak yani Afgani ne yapıyor? Yine Mason localarında devam ediyor. Bu defa Fransa'da görüyoruz. Ama Afgani belki tümden İngiliz bunu bıraktı mı? O locadan atıldı ama İngilizlerle şeyi bitti mi? Bu soruyu... Bitmiyor tabii hocam. Yani evet. İkili oynuyor. Çok yönlü oynuyor. Bu kadar çok kimliğinin zaten bir sebebi de bu. O locadan atılabilir ama tabii, İngiliz farklı bir şey. Daha sonra zaten, daha sonra hocam mesela diyor ki Napolyon'un subayları tarafından Mısır'da kurulan Fransız riti dediğimiz, yani Masonlukta İskoç riti, Fransız riti, bir de İtalyan 3 renk vardır ya hocam. Evet. Napolyon'un subaylarının kurduğu Fransız locası var. Fransızların Mason locası var. Sonra oraya giriyor Afgani. Evet. Ve orada üstada azam oluyor. Doğru mu hocam? Doğru. Doğru, fotoğrafları, bir takım fotoğrafları var. Eldivenleriyle birlikte Masonların. Tekris belgeleri var. Teslis belgeleri var ve o hususlar var. Afgani'nin artık öyle bir şey ki Fatih Bey. Afgani Masonluğunu biraz konuşalım hocam. Bunlar şimdi Muhammed Hüseyin, modernizmin İslam dünyasına girişi. Hocam onu... Eser profesörlerinden, bu gerçekten çok kıymetli bir ilim adamı. Onu hocam gösterelim, bir de tavsiye edelim izleyicilerimize. Profesör Doktor M. Muhammed Hüseyin. Bu çok önemli bir eser. Çok önemli bir eser. Burada yani Afgani ve Abduh meselesiyle alakalı ve diğerleriyle alakalı bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularımız bu kitabı okumalı. Bu kitabı okumalılar. Burada Abduh ve Afgani'ye özel bir bölüm ayırmış. Yeri geldi bir kitap daha söyleyelim mi hocam? Afgani ile ilgili en büyük araştırmayı Amerikalı Nikki Keddie yaptı. Nikki Keddie yaptı. O kitabı da getirecektim yanımda. Türkçesi de var. Evet. Profesör Alaaddin Yalçınkaya Türkçe'ye çevirdi. Ve değerli izleyiciler, kitap çıktı. Nikki Keddie diye ararsanız Alaaddin Yalçınkaya çevirisiyle çok önemli bir araştırma. Yani dünyada bir numara Afgani ile alakalı. Şimdi, çünkü hayatını vermiş yani araştırmaya. Şu kitap neden önemli? Bir dönem Esser'e bunlar hakimdi. Esser'e tamamen neredeyse modernist fikirler hakim olmuştu. Felsefeci akımlar, felsefeci fikirler. Mesela Afgani Mısır'da bir
şey kurdu, gazete çıkarmaya başladı. Mısır adıyla gazete. Onu verdiği, devamını sağladığı 2 tane talebesi Selim Nakkaş ve biri daha. İkisi de Hristiyandı. Hristiyandı. Bunlara teslim etti. Şimdi Edip İshak. Edip İshak. Edip İshak. İkisinin de şeyi kiminle çalışıyor? Hristiyanlarla çalışıyor. Onlara veriyor talebesi. Tabi ne tür yayın yaptıkları, Hristiyanlığa mı hizmet, İslam'ı mı bölmek, o ayrı bir şey ama iki Hristiyan Müslümana vermiyor. Hristiyanlara veriyor işin fikirlerinin yayılmasını. Onların da neye hizmet ettikleri belli. Şimdi Muhammed Hüseyin Ezher'e daha sonra gerçekten ehli sünnet araştırmacıları, ekol, bunların paçavrasını çıkartıyorlar. Bütün faaliyetlerini, masonluklarını, masonlarla ilgilerini, yaptıklarını o kadar önemli ki. Bu niçin önemli Fatih Bey? Bakın Afgani o dönemde İstanbul alimlerine hakim olamadı. İstanbul'a giremedi. Çok uğraştı. Afgani'nin İstanbul'da sadece ilmi az olan çevrelerde etki buldu. İlimde zayıf. Mesela Afgani ilimde zayıftır. Müthiş zeki bir adam. Bir takım şeyleri kapıyor, okuyor, alıyor ama ciddi bir eğitimi yok. Bakıyorsunuz Türkiye'de de ciddi eğitimi olmayan mesela Mehmet Akif Ersoy, Said Nursi, Afgani'nin tesirindeler. İkisi de mesela Akif, inkılap istiyorum ben de fakat Abduh gibi asrın en büyük alimi Cemalettin Afgani. Hocam bir dakika. Mehmet Akif söylemiştiniz ama Said Nursi medreseli. Medrese Said Nursi'nin de medresesi şeyi yok. mezunu. Medreseli değil Said Nursi'de. Değil midir? Değil. Said Nursi'nin de ilmi şeyi yönü bir eğitim şeyi almamıştır. Tefsirde, hadiste, bir takım şeylerde ilmi bir eğitimi yoktur. Dolayısıyla o da mesela benim seleflerim allamelerden Mısır müftüsü merhum Muhammed Abduh ve meşhur dahilerden Cemalettin Afgani der. Kendisi mi diyor bunu? Kendisi diyor. Peki bu fikrinde, bu Dolayısıyla kanaatinde... mesela şeyin bir dönem Abdülhamit Han'a açık düşmanlığının, açıkça tavır koymasının sebebi Afgani ve Abduh'tur işte. Said Nursi'nin de Akif'in de. Bildiğim kadarıyla iki döneminden bahseder kendisi. Değil mi? Evet. Eski Said, yeni Said diye. Sonradan galiba toparlamış yani bu fikirlerinden döndüğünü. Siyasetten uzak durmuş. Evet. Yani eski Said dediği siyaset yapıyordu. Yani Abdülhamit Han'ı da anlamış. Ama eski siyaset yapıyordu ama Abdülhamit Han'a düşmanlık etti. Sebebi ne? İşte burası önemli. Sebebi kim? Sebebi Afgani. Bir dönem etkilenmiş. Yani etkilendi, Abdülhamit Han düşmanı oldu. Etkisi bu. Yeni Said siyasetle uğraşmıyor. Peki hocam. Şimdi eski Said niye uğraşıyor? Niye Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için çalışıyor, çabalıyor? Bunun altyapısını Afgani'de buluyoruz. Artık Akif'i, Said Nursi'yi bir tarafa bırakıp konuşacaksak Afganileri tanımamız lazım. Böyle giriyorlar içerisine. Fatih Bey çok enteresandır. Adam önce büyütüyor. Afgani'yi kim büyüttü? Afgani'nin böyle bir gücü mü var? Çık bakalım dünyaya. Hadi seni tanısınlar. İlmin az değil. Yıllardır ilgileniyorsun. Dergiler çıkartıyorsun. Dini bilgileri biliyorsun. Bir takım tarihi bilgilerin var. Haydi bakalım gez dünyayı. Seni kim tanıtacak? Seni kim reklam yapacak? Seni bütün bu aleme ve İngilizlerin ya Osmanlı yapacak, seni gezdirecek İslam dünyasında, seni tanıtacak. Sana her gittiğin yerde kapılar nasıl açılıyor? Bu kapıları kim açıyor? Bütün dünyada nasıl tanınır hale geliyorsun kısa bir zaman içinde? İşte her gittiğin yerde niye Afgani, Afgani? Kimsin sen ya? Senin neyin var? Ne eserlerin var? Bunlara devam edeceğiz. Zaten Profesör Muhammed Hüseyin tam sizin bu tespitinizi burada şu şekilde ifade ediyor. Bunların etkili ve güçlü kurumlarca yürütülen sürekli propagandalarla parlak ve meşhur gösterilmeleridir diyor bu kadar meşhur. Doğru. Olanlara. Bunu kim yapıyor? Tabii. Bu ikilinin diyor gerçek yüzü ortaya çıktığı zaman onların şöhretiyle birlikte insanların ruhlarına yerleşip kökleşen birçok çürük, temelsiz düşünce de kendiliğinden açığa çıkacaktır diyor.
Kesinlikle. Çok güzel bir yani tespit. bunu söylediğimiz Tabii. zaman bunların bir düşünceleri çok doğru. Bir kendisi açığa çıkıyor. İki fikirleri bitiyor. Şayet bunlar açığa çıkmazsa, bakın çok önemli. Bunlar açığa çıkmazsa fikirleri devamlı neşv-i nüma bulacak. Fikirleri devamlı etkili olacak. Dolayısıyla bunların iç yüzlerinin ortaya çıkması lazım. Ezher'de çıktı. Türkiye ilahiyatlarında çıktı mı tam olarak? Bakın o dönemde giremedi. Osmanlı'nın Şeyhülislamları, alimleri, büyükleri bunun sebebidir. Ve bunu oraya Şeyhülislam Oraya Mustafa geleceğim Sabri hocam. Efendi çok Müthiş vurgular bir bunu. reddiyesi var. Evet, Afganiye müthiş bir reddiye Afganiye var. ve Abd'a müthiş bir reddiyesi var. Yeri gelince onu da soracağım. Fakat şu masonluk meselesi zaten tescilli. Hem İskoç mason localarına üye olmuş, oradan ateist fikirlerini hatta bu fikirlere sahip olduğu için değil de bunu sağda solda pervasızca ve açıkça ifade ettiği için kovulmuş locadan. Sonra Fransız locasına giriyor. Fransız locasında böyle bir problem yok. Şimdi masonluğu zaten net. Tarihi bilgiler bunu gösteriyor. Vesikaları da var. Masonların Ateist hani, dedik. Masonların niye ateist? Masonların hani doğrudan bir din şeyi yoktur. Dinleri üstü. Hocam şöyle İskoç Riti belli bir dereceye kadar her üyesinin Budist olabilir, putperest olabilir, Müslüman olabilir. Müslüman olabilir, Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir. Ama illa bir tane inanışı olsun diyor yani adam. Evet. Onun şeyi bu, rengi bu, tavrı Evet. bu. Ama Fransız locasında bu yok. Bu yok. Ateist olabilirsiniz orada. Evet. Fransız laikliği ile İngiliz sekülerizmi arasındaki fark da buradan kaynaklanıyor. Fransa'daki laiklik dine karşıdır. İngiltere'de İsa'nın hakkı İsa'ya, benim hakkım bana dediği gibi dini hayatıma karıştırmam, ben de ona karışmam tavrıdır seküler. Tavrı var. Yani bu mason localarına da yansımış. Dolayısıyla onun için atılıyor İskoç mason locasından. Fransız locasına giriyor ve orada da adamı üstad yapıyorlar. Üstad yapıyorlar. Bu kesin. Şimdi- Ama ateist dedik. Ben onu soracağım. Cemalettin Afgani ate midir? Cemalettin Afgani ate midir? Cemalettin Afgani şayet hani İskoç Mason locasına girerken Hristiyanlığı kabul ederek girseydi, Yahudiliği kabul ederek girseydi, bir dinin mensubu olsaydı zaten Cemalettin Afgani için şu söz söylenirdi bugün. Cemalettin Afgani Hristiyan oldu. Cemalettin Afgani Yahudi oldu. Cemalettin Afgani işte Budist oldu. Şu oldu, bu oldu. Bir kişiye bunu söyleyemiyorsanız, bunu ifade edemiyorsanız, kendisi de bunu ifade etmiyorsa, aslında bu adam kendi nefsine tapan bir atedir. Yani bunun başka bir şeyi yok. Bir insan her şey olamaz. Yani ben hem Müslümanım, hem Hristiyanım, hem Yahudiyim, hem şuyum, hem buyum. Böyle bir şey yok. Bu aslında ben bir dine inanmıyorumun şeyidir. Yani Müslüman böyle bir şey, Müslüman, Hristiyanın hani İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğine inanır, Musa Aleyhisselam'ın 124 bin peygambere inanır, iman eder, kitaplara inanır, iman eder ama ben Müslümanım der. Ben Hristiyanım demez. Ben hem Müslümanım, ben Hristiyanım, ben hem Yahudiyim derse ne olur Fatih Bey? Bilmiyorum bunun. Müslüman olabilir mi? Hani şey var, bunu ben Hindistan'da gördüm, Ekber Şah var. Topluyor, dinlerin birliği. Topluyor Müslümanı, Hristiyanı, Yahudi'yi bir din ortaya çıkartın. Bu artık atedir yani. Evet. Bunun dini yok. Tabii. Bunun dini kendine ait bir din. Kendi bir din ortaya koyuyor. Yani kendi nefsine tapıyor insan. Kendini put yapıyor. Başka bir şey değil bu. Hocam zaten burada Haşa Cenab-ı Hak bilmiyor bir şeyi. Haşa. Bu biliyor. şey diyor hocam, İbrahim Lekkani diye meşhur bir talebesi var. Evet. Bu Cemalettin'in dinle ilgili görüşlerini zaten burada ifade etmiş. Bakın ne diyor? Cemalettin'in Camiatül Kevn, evrenin birliği, inancı bu hocam. Evet, Naturalist yani. evet, doğru. Tabiatçı. Tabii. Evrenin birliği. Melekûtu vahdaniyetil heyet. Varlık birliğinin azameti diye bir görüşe inanıyor. Varlık birliğinin azameti. Cemalettin'in kavramsallaştırdığı şeyler bunlar Afgani'nin. Doğru.
Bir de müteşahhısatül tabi'a, tabiatın görüntüleri. Bir de hocam şurada Ebu'l-Huda Sayyadi, çok meşhur bir zat. Evet, o da çok meşhur. Talebesi Reşit Rıza'ya 1898 tarihli bir mektubunda Cemalettin Afgani için şöyle diyor. Aslında Esedabadi. O hedefinden sapmış bir ok gibi dinden çıkmış Dinden bir çıkmış. dinsizdir diyor. Doğru. Bu onun tespiti. Reşit Rıza da bunu kabul ediyor. Edip İshak, hani bahsetmiştiniz ya, Hristiyan Evet, Edip evet. İshak. Bakın, o diyor hayatının ilk döneminde tasavvufa karşı bir ilgi duydu. Onun için tarikatta ilerlemek ve hakikate ulaşmak amacıyla evine çekilip yalnızlığı tercih etti. Sonradan akla ve kıyasa dayanan felsefi esasların bütün aleme hakim olması gerektiğine inanarak tasavvufu bıraktı. Hindistan'a gitti. Brahman ve Müslümanların bilginlerinden Doğu bilimlerini ve tarihini öğrendi. Sanskritçe öğrendi. Sonuçta dinsizliğe ve alemin ezeli olduğu yolundaki fikirlere saptı diyor. Alemin ezeli Alemin olduğu. ezeli olduğu. Ezelilik diye bir batıniyenin bir kolu var ya hocam. Alem ezelidir diyor. Evet. Dinsizliğe saptı diyor. Aynen işte kendi talebesi. O diyor hava boşluğunda bulunan canlı varlıkların tabii gelişme ve evrimle uzayda bir yer işgal ettiğini, gördüğümüz varlıkları bu gelişimin oluşturduğunu söyler. Cemalettin'e göre hikmet sahibi ilk hareketi verenin varlığına inanmak boş bir şüpheden başka bir şey değildir. Bunlar hep ateist fikirler. Bunlar, bu ateist naturalist fikirlerle beslenen bir insan ne olur? Ve belki haftaya onu işleriz dediniz hani Abdu. Bu ateist fikirlerle beslenen bir insan ne der Fatih Bey? Onu da Abdu'nun ona mektupları, hani birini söyleyelim. Diyor ki sen bizim dışımızı gördüğün gibi, bildiğin gibi içimizi de bilirsin. Biz senden geldik, yine sana döneceğiz. Bak şimdi, yani burada Afgani'nin fikirleri çok güzel özetlediniz. Talebeleri, diğerleri, yazıları, mektupları, her birine baktığımız zaman Afgani'de bu fikirler var. Bu fikirlerden beslenen bir insan onu ne görecektir? İlah gibi görecektir. Gibisi fazla Aynı zamanda. öyle görüyorlar. İşte öyle görüyor. Ne diyor? Sen bizim dışımızı bildiğin gibi içimizi de bilirsin. Haftaya inşallah onun mektuplarından daha fazla örnekler de Abdurrahman veririz. diyor hocam işte Sen, melekler biz- mabutlarını, bak melekler mabutları hakkında kuşku duysa, nebiler vahiy hakkında şüpheye düşse bile ben efendim seninle ve senin yolundayım diyor. Bitti. Biz senden geldik, yine sana döneceğiz. Bu korkunç. Cenab-ı Hakk'a karşı söylenen, Cenab-ı Hakk'a karşı söylenen şeyi ancak hocasına Afgani söylüyor. için, hocası için söylüyor. Ya bu şimdi Hocam- bu kadar araştırmalar, bu kadar bilgiler, insanlar aslında bir ilahiyatçı hocalarımız, yani tenzih ediyorum bunu bilenlere, artık az da değil, fakat uzunca bir dönem onun tesiriyle hareket etti. Bugün de hala az değil. Nasıl anlamazlar, nasıl araştırmazlar, nasıl okumazlar? Soru bu, kritik soru bu. Yani masonluğu müseccel. Evet, kesin. Ate olduğu için mason locasından bile tard edilen bir şahıs. Bu da zaten Evet. kesin. İşte dini görüşlerini, tanrı görüşlerini burada kısaca ifade ettik. Bir de hocam onu da söyleyelim de hükmü ondan sonra verelim. İstanbul'da Darülfünun'un açılış konuşması var. Doğru. İstanbul'dan kovulmasına sebep olan. Neydi o? Neydi o? 1903'te gelmişti galiba. İlk sözü peygamberlik 1892'de geldi. Darülfünun'un açılışında da, bu konuşmayı Darülfünun'un açılışında yapıyor. Daha önce de gelişleri var. Peygamberlik sanatlardan bir sanattır diyor. Ve İstanbul'da özellikle onun için dedim. İstanbul'da çevre edinemedi, bulamadı, alimleri ifsad edemedi. Zira Peygamberlik- daha ilk sözünü söylediği an adam tard edildi, kovuldu, Büyük infial olmuş. infial oldu. Yani peygamberlik Allah vergisi bir şey değil. Sanatla elde edilen bir durum. Ha, Çalışmakla elde Tamam. edilen bir şey. Diyor ki hocam her azanın bir sanatı olduğu gibi Olduğu gibi peygamberlik de ruhun sanatıdır. sanatıdır. Diyor. Ruhun sanatıdır Evet. diyor. Bu mühim işte. Sıkıntı burada. Peygamberlikleri de kabul etmiyor ne olduğunu. Hocalara sormak lazım bu söz insanı ne yapar? Ne yapar? Ve mesela adımı siz koyun diyor kendisi. Bir şiir var, okuyalım mı? Adımı siz koyun. Evet. Hocam ona Yani
en son programın finalinde Peki, okuyalım. Çünkü kaçırmayalım öyleyse. yok, Bazen bitti hocam size diye veriyorsun soracağım. Yok, Fatih Bey. hocam onun için uzatırız. Evet. O şiir çok Yani önemli. şimdi burada çıkartıldı. Bitti mi? Afgani her yeri geziyor. Her tarafı karıştırıyor. Her tarafta İngilizler işte Mısır'a gittiği zaman ilk Mason cemiyetini Afgani kurdu. Hocam ondan önce Mısır'daki Mason localarında hep İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar ve Kıptiler var üye Evet. olarak. İlk defa bir Müslüman olarak Afgani üye oluyor. Ve Afgani üye olduğu gibi kendi bütün şagirdlerini ve talebelerini de Mason locasına girmek noktasında teşvik ediyor, Teşvik sokuyor. ediyor. Nerede kalıyor Mısır'da? Reşit Rıza ben diyor bir tek ben girmedim diyor. Var Onu Reşit mektubun, Rıza oradan. kitabında. Reşit Rıza'yı da işlemek lazım. Tabii. O da bir başka Menar dergisinin yani, sahibi evet. ama müthiş bir din düşmanı. Ona girmemiş ama Afgani'nin Her yere girmiş. tesirinde tam olarak. Ama sonradan girdiği Yahudi noktasında hanında rivayetler kalıyor var. biliyorsun orada. Mısır'da ve bütün çevresinde Yahudiler var. Ha, Mısır Başbakanı onu Yahudi mahallesindeki meşhur Yahudi El Halil Hanı'nda. El Halil hanında Orada bir yer ayarlamış. Evet. Niye hocam? yani Niye orada hocam? mesela Riyaz Paşa, Riyaz Paşa, Mısır Riyaz Başbakanı. Paşa tabii Mısır onu koruyor, kolluyor. Çünkü İngiliz desteğiyle orada bir hareket şey yapıyor ve Yahudilerin Hücre faaliyeti yapıyor Hücre çünkü. faaliyeti ve Müslüman gizlilik. mahallesinde yapamaz, dikkat çeker. ya bir Müslüman niye bir Müslüman memleketinde gizli faaliyette bulunur ki? Adamın her şeyi gizli ama. Evet. Kimliği gizli. Yani Dini görüşleri dini görüşü gizli. gizli. Her yerde oranın durumuna uygun laf söylüyor adam. Ve ne oldu Müslüman belli değil. memleketinde. Hani Müslüman memleketinde salyangoz satmak derler ya. Müslümansın ya. Yani kimliğin, dinin Evet. açıkça sana kim ne söyleyecek? Sen gizli hücre faaliyetleri yürütüyorsun. Hocam- Kiminle yürütüyorsun? Yahudilerle. Yahudi tabi. Bakın Mısır'daki ilk gizli örgütü bu koruyor. Evet. Gençlik Mısır Gençliği diye bir örgüt kuruyor. Bütün üyeleri kaynaklarda var, Kedi'de var, bütün Afgani araştırmacıları, bütün üyeleri Yahudi. Müslüman değil. Şimdi hocam çok yönü var tabi, vakit de daralıyor. Hemen şeyi soracağım. Pan-İslamist bir yönü var. Yani şimdi mesela Afgani ile ilgili Türkiye'deki düşünürler ya o İslam Birliği siyasetini güden bir adamdı falan derler. Hakikaten İslam Birliği siyasetini güden böyle bir hedef olan bir adam mıydı Afgani? Şimdi tabii nasıl övecekler? Nasıl peşinden gidecekler? Nasıl kendisini bize güzel tanıtacaklar? Pan-İslamist. Abdülhamit Han içinde pan-İslamist demezler mi? Pan-İslamizm. Öyle derler. Niye ama Abdülhamit Han'ın yanında değil? Şimdi birinci soru. Yakalayacaksın. Öyleyse niye Abdülhamit Han'ın düşmanı? Hani sorgulama noktasından baktığın zaman. Ben Abdülhamit Han'a pan-İslamizm siyaseti falan da demem. İttihadı İslami'dir. Bütün Müslümanların birlikteliğidir Abdülhamit Han siyaseti. Ona İttihadı pan-İslamist İslam. tabiri zaten problemli hocam. Problemli bir tabirdir o. Onu kullanmak da öyledir. Ancak Afgani öyle İslam birliği değil, Müslümanları ayrıştırma siyasetini yapar. Siz neden Türkler gidiyor, Osmanlı bitiyor, Osmanlı dondu, Osmanlı ölüyor, Mısırlıların, Mısır'da Araplar kendinize gelin. Artık bu dinin sahibi sizsiniz. Öteden İran'a gider. Ey İranlılar, Urvetül Huska'da. Onlara mektuplar yollar. Ey İranlılar, İslamiyet'in kuruluşunda siz destek oldunuz. İslamiyet'i siz yaydınız, siz yücelttiniz. Neden bu Türkiye bağlısınız siz? Neden Türkiye bağlısınız? Neden Osmanlı'ya bağlısınız? Halife sizin içinizden olmalı. Afgani gittiği her yerde bölüyor, parçalıyor, ayrıştırıyor. Afgani'nin vazifesi bu, birleştirmek değil. Bu sadece zehirin şekerle kaplanmasıdır. Çok güzel. Zehiri şekerle kaplıyorlar ve Müslümana yutturuyorlar Maske. ama öyle bir şeker ki. Hocam Sünni memleketlerde Şii-Sünni birliğini savunuyor. Ama İran'da hiçbir zaman Sünni-Şii birliğini savunduğu görülmemiş, duyulmamış. Yani Sünni bir memlekete geliyor diyor ki nedir bu ayrılık ya? Sünnili Şii'yle birleştirmemiz lazım. İran'da asla böyle bir Asla propagandası yok, yok. yok. 2, 4 Sünni mezhep, hak mezhep arasında hiçbir ihtilaf olmadığı halde sanki bir ihtilaf varmış gibi bu 4 Sünni mezhebin birleştirilmesi yönünde de faaliyetleri var. 3, Necd'deki Vahhabi hareketine müthiş destek veriyor. 5,
4-5 diyelim, hadi çok yönü var. Pan-Arabist, Pan-Türkist. Ahmet Ağaoğlu ile çok iyi dost. Evet, Meşhur Türkçü. evet. Pan-Türkist. Abdülhamid'e geliyor, diyor ki beni Mehdi olarak Türkistan'a gönder diyor. Orta Asya halklarını Rusça'na karşı ayaklandırayım diyor. Türk birliğini sağlayalım diyor. Bir diğerini Abdülhamit Han'a ben Mehdi'yim de diyor. Sana tüm dünya inanır diyor. Tabii. Abdülhamit uyanık ama. Arkasında İngiliz'i görüyor. İngiliz'i görüyor. Şarlatan diyor. İngiliz ajanı. İngiliz'e gidiyor hocam. Beni Sudan'a gönderin Mehdi sıfatıyla diyor. Tamam mı? Sudan sizin işgalinizde ama size bağlıyım diyor. Böyle enteresan bir adam. Şimdi o zaman demek ki İslamist maskesi altında asıl misyonu ayrıştırmak. Ayrıştırma, bölme. Arap hilafetini kurmak istiyor. Değil mi? Arap Tabii, milliyetçiliği Arap yaparak. hilafeti. Arap İran'a hilafetini gidiyor, başka kurmak bir istiyor. şey yapmak Bu tam istiyor. bir İngiliz siyaseti. Peki şeyi soracağım. Yani kime yaradı? Bu siyaset kime yarar dünyada? Kime yaradı? Kime yarıyor deyince sonuçları ortada. İngiliz. Sonuçları ortada. Sonuçlar ortada. Bu. Ama haksızlık etmeyelim. Bir dönem Mısır'da meşhur Arabi Paşa isyanı var ya İngilizlere Evet. karşı. Bir dönem Reşit Rıza'nın dediğine inanacak olursak talebesi Abduh'la birlikte Arabi isyanının neticesi ne oldu? felaket oldu. Orası İngiliz'in eline düşmedi mi? Güya Tabii. Arabi isyanını destekliyorlar. Tabii. Fatih Bey, demin az önce söyledik ya, tehlike geliyor. Yani orada da hani bu kime yaradı diye sorarlar ya böyle. Onların ne olduğunu orada bile biz bilemeyiz. Seni kışkırtırlar. Ardından seni boğdururlar. Buna niye bir şey olmadı hala? Tam öyle bir tezgah işte. Arabi Paşa isyanı tam böyle bir tezgah. Evet, tezgah. Arkasında Afgani'nin olduğu. Evet. Affedersiniz. Bir yönü daha var. Suikastçılığı. Terörist Evet. değil mi? Terörist. Terörist. Doğru. Suikastçı. Yani suikastçı pek çok İran'da mesela karışıyor bu tip şeylere. Nasrettin Şah'a suikastçı Nasrettin gönderiyor. Şah'a suikast düzenletti. Onun için zaten İran Şahı Abdülhamit Han'a haber gönderttiriyor. Öldürtmüş adamı. Evet. Mısır Bu diyor, Hilevi, İsrail. orada şeyinin ortaya çıkmasının bir sebebi o, Abdülhamit Han'a göndermesinin. Bu İranlıdır, Şiidir diye orada karıştığı için. Ve Abdülhamit Han bunu davet ediyor. Ardından İstanbul'da bunun zararlarını gördüğü için son nokta İstanbul'da bunu hapsettiriyor. Hapsettiriyor. Etrafını hafiyelerle çeviriyor. Çünkü karıştırıyor da adam. Abdülhamit Han siyaset adamı. Akif'in en büyük düşmanlığının sebebi odur. Bunu hapsettirdiği için. Ha. Ölümüne kadar zaten Ölümüne kadar çıkartmıyor. 1897'de 97 ölüyor. 97'de ölüyor. Maçka'da galiba defnediliyor. Şeyler mezarlığında gömüldü. Kabrini yaptıran kim? Amerikalı. Amerikalı. Blunt'un girişimleriyle. Amerikalı dostu kabrini yaptırdı. Mermer çok Mermer nefis. ve Blunt'un girişimleriyle. 44'te de Amerikalı bir Müslümanın mezarını yaptırır mı ya? Ne oldu Fransa'da Şehzademizin mezarı? Geçen konuştuk değil Geyik mi? çukuruna atıldı. Evet. Ona mermerden mezar yaptırıyorlar. Okyanus ötesinden bir Amerikalı mason gelip mermerden nefis bir mezar yaptırıyor Maçka'da. 44'te de biliyorsunuz kemikleri Afganistan'a gönderildi. Evet. Hocam şeyi soracağım. Mısır hedefi İsmail Paşa'ya da suikast düzenliyor. Ona da evet, Abduh'la Mısır'da birlikte. da var. Ve onun tahtı bırakmak mecburiyetinde. Çünkü oğlu Tevfik'i Mason locasına Mason sokmuş. hocasına sokmuş. Oğlunu başa getirmek Getirecek. suretiyle Mısır'a hakim olacak. Anayasa Komisyonu başkanı olmak Evet. istiyor falan. Ama Tevfik başa gelmiş bunun sayesinde ama ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için kovmuş bunu yanından. Bana da aynı oyunları yapar Aynı diye. oyunları yapar. Hocam Abdülhamit Afgani niye altın kafes diyorlar İstanbul'daki günleri için? Yaklaşık bir 5-6 yıl galiba. Burada onu hiçbir yere salmıyor. Hiçbir Salmıyor. gazetede, dergide yazı yazmasına müsaade etmiyor. Ona gelip gidenleri kontrol altında tutuyor. Siyasilerle görüştürmüyor. Enteresan bir tutsak hapis hayatı var burada. Neden? Şimdi Abdülhamit Han tabii biz sadece içeride bakıyoruz Abdülhamit Han'ın hafiye teşkilatına. Abdülhamit Han'ın dışarıda müthiş bir istihbaratı var. 20-25 bin adamı var. Kullandığı nice insanlar var. Kendine suikast yapan adamı kullanıyor. Afgani'nin gittiği her yerde Müslümanları böldüğünü, parçaladığını, fikirlerini, bir takım İngiltere'deki faaliyetlerini, Abdülhamit Han'a geliyor bütün bu faaliyetler. İran'daki bizzat kralından alıyor, haberler geliyor. Mısır'dan, Abdülhamit Han'a her yerden bununla ilgili fikirler geliyor. İstanbul'a geldi 1903'te dışarı kovuldu. Abdülhamit Han bunu ilk defa görüşmesinde bundan
Abdülhamit'e belki hangi Affedersin, yollardan 1903 girdi? bir sürçme oldu. 1897'de öldü de Abdullah 1897'de, evet. İlk gelişinde kovulmuştu değil mi? Tabii ilk gelişinde kovulmuştu. Evet. Ölümünü 1897 demedik Doğru. mi? 1897 siz Abdullah karıştırdınız. Evet. Onu tahsiye ettik hocam. Ama dediğiniz bilgiler üzerinden devam edin lütfen. Şimdi Abdülhamit Han bununla ilk görüştüğü zaman buna diyor ki İslam coğrafyasında Müslümanları birleştirelim. Müslümanları ciddi manada uyandıralım. Yani bir ortak hareket aslında buna söylüyor Abdülhamit Han. Bu belki Abdülhamit Han'a bu noktada her türlü garantiyi de veriyor. Bir görüşmesi var. Böyle çıkıyor ama çıktığı Hatta zaman... Irak'taki Şii ulemayı Abdülhamid'in halifeliğini tanımaları için bir komisyon kurulmuş. O komisyona da katılıyor, mektup yazıyor. Yani. Oradaki dostlarını ikna ediyor. Şimdi, niye? Abdülhamid'i kafalamak için. Kafalamak. Yani İtimadını kazanmak. bu faaliyetleri de ancak ikinci gidişinde Abdülhamit Han bunun faaliyetlerine baktığı zaman Abdülhamit Han'a bilgi yağıyor. Bilgi geliyor her yerden. Dolayısıyla bu defa tekrar çağırıyor. Zira o dönem artık Abdülhamit Han'a düşmanlığın en zirve noktalarına, İngilizlerin bütün faaliyetlerini, İngilizlerin bütün Müslümanlar neredeyse sömürgesi haline gelmiş. 2-3 devlet hariç, Afganistan'da olsun, Mısır'da olsun, Hindistan'da olsun, İngilizlerin mesela niye Afganistanlı diyor? İngiltere güdümünde. Afganistan her İngiltere. yere adam Tabii. her yere Tabii. gidebiliyor o İngilizlerin desteği sayesinde, koruması sayesinde kimse bir şey demiyor. Afgan vatandaşları İngiliz çünkü şeyi altına gelmiş. İngiltere'nin işgali altında. İngiltere'nin işgali altında. Tabii. Dolayısıyla İngiliz vatandaşı gibi geziyor adam. Ya Abdülhamit Han bunu tekrar çağırıyor. Vatandaşıymış zaten. Koşa koşa geliyor. Tabii. Koşa koşa geliyor. Zira yönlendirecek şey diyecek, sen bana lazımsın diyor. İslam dünyası ile ilgili bana raporlar ver. Raporlar yaz. Ben bir takım faaliyetlerde seni kullanacağım. Şimdi sen öylesin ama Abdülhamit Han da siyaset adamı. Aslında Abdülhamit Han onu yine belki adam hala uyanamadı. Onu oraya yerleştiriyor. En güzel bir şekilde Boğaz'da bir villaya yerleştiriyor. Etrafını hafiyelerle çeviriyor. Afgani artık rapor yazsın bol bol. Altın kafes başına Altın demiyorlar. kafes. Evet, boşuna demiyorlar. İltifat ediyormuş. Yani para veriyor. Para veriyor, iltifat ediyor. İltifat ediyor, kafalamış Fakat yani. Çok dünya ile bütün ilgisini Tabii. kesti. Hocam şimdi hatta bir dönem sıkılmış bu ablukadan. İngiliz sefaretine sığınmak istemiş. Ben İngiliz vatandaşı deyip adamları, Abdülhamid'in adamları engellemişler. Şimdi hemen soracağım. Afgani'nin muhakkıplarını, takipçilerini. Yani şimdi masonluğu tescilli bir adam, kimliği meşkük, şüpheli bir adam, çok kimlikli, hedefleri gizli olan bir adam, ateist fikirleri olan bir adam, Allah inancı net olmayan bir adam, İngilizlerin ajanlığını yapmış bir adam, Fransızlara hizmet etmiş bir adam. Evet. Her türlü gizli, kapaklı, maskeli örgütün ve hareketin arkasındaki bir adam. Türkiye'de gerek 19. yüzyılın son çeyreğinde gerekse 20. yüzyıl boyunca yetişmiş din adamlarını, dini tahsil görmüş İslam adamlarını nasıl etkiler ya? Nasıl bir dini önder, nasıl bir İslami bir fikir önderi, bir mücahit olarak takdim edilebilir? Hemen çünkü bunu söylemeden asıl İslam'a hakaretine çok çarpıcı bir misal hemen şimdi gözüme çarptı. Renan'a mektupları var biliyorsunuz. Evet, çok meşhur Fransız Renan'a diyor ki İslam'ın ilmi gelişmeye engel olduğunu fakat kabahatin Müslümanlarda değil İslam'da olduğunu, Müslümanların da birkaç asıl sonra Hristiyanlar gibi dini baskıdan kurtularak hürriyetlerine kavuşacaklarını söylüyor. Kime söylüyor? Fransız müsteşrik Renan'a söylüyor. Evet. Mektupları yayınlandı. İran Afgani'nin bütün dokümanlarını yayınladı hocam. İran Milli Kütüphanesi'nde ve İran'da milli kahraman olduğu için Afgani'nin soyundan gelenler İran'da Cemali soyadı almışlar. Bu itibardan istifade etmek için. Bunu da ifade ettikten sonra bu kadar felaket sıfatlara ve vasıflarına rağmen Türkiye'de bunun bir İslam önderi olarak takdim edilmek istenmesi
ve birçok hakikaten belki iyi niyetle ilahiyatçının, din adamının Afgani bir mürşit, bir mücahit olarak görmesini neye bağlayacağız? Kimdir bunların takipçileri? Son dakikalara girdik, daha şiiri okuyacağız hocam. Yani bir döneme o döneme baktığınız zaman bazen ortalık puslu oluyor, sisli oluyor. Gerçekleri göremeyebiliyorsunuz. İslam dünyasının o İngiliz tahakkümü altına, sömürgesi altına düştüğü durumlar var. Osmanlı kendi başının çaresine düşmüş, perişanlıkla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Darbeler, Abdülaziz Han'ın neredeyse iflas ettiği, Osmanlı'nın hasta adam denildiği günler. İngilizler yoğun bir şekilde propaganda yapıyorlar. Sanki insanlar işte suçu İslamiyet'e bulmak bir şey haline gelmiş. Bunu İngiliz çok güzel bir şekilde işliyor. Afgani aynısını söylüyor. Bir mason olmasına rağmen Ziya Paşa bile bundan büyük bir rahatsızlık duyup İslam imiş devleti pabendi terakki, evvel yoğumuş iş bu rivayet yeni çıktı. Bunu Afgani'nin bu şey üzerine mi söylüyor? Yani bu, belki Afgani düşüncesindeki anladım. adamlar. İttihat Terakki ve Jön Türkleri çok etkilemiş hocam. Etkiledi. Çok hani etkilemiş. peşinden yürüyenler Çok bunların etkilemiş. hepsi İslam'da görmüyor mu suçu? Hepsi İslam'da görüyorlar. Sıkıntı zaten burada. Ama üstadlar öyle diyor. Ve üstadları böyle diyor. Şimdi Kabahat Müslüman'da değil, İslam'da diyor. İslam'da diyor. Bu üstad bunun peşinden kim? Abdullah Cevdet. Osmanlı düşmanlarının hepsi, Abdülhamit Han düşmanlarının hepsi bunun peşinden yürüyor. Adedullah, Abdullah Cevdet aynı zamanda bir Babi'dir, Bahayi'dir. Cemalettin Efgani'nin de bir Babilik yönü de var biliyorsunuz. Onu var ve Cemalettin Afgani'yi sevmeyen Ebu Cehil gibidir der. Cevdet diyor bunu değil mi? Evet. Üstadın Aduvullah Cevdet dediği Abdullah Cevdet. Hiçbir hakikat olması Abdullah Cevdet'in şu sözünden hareketle Afgani'nin Müslümanların nezdinde nerede bulunması gerektiği zaten ortaya çıkar. Mehmet Emin Yurdakul. Cemalettin Afgani'yi sevmeyen Ebu Cehil gibidir diyor. Cemalettin Afgani'yi sevmek peygamberi sevmek gibi lazımdır diyor. Kim diyor bunu, şey mi? Yurdakul Bunu da mu diyor? Mehmet Emin Yurdakul. Yurdakul diyor. Akif ne diyordu Afgani ile ilgili? İnkılap istiyorum ben de fakat Abduh gibi. Asrın en büyük alimi Cemalettin Efkani. Oradan hasılı şeyhim yer yer gönderelim alemi İslam'a Cemaleddinler. Alemi İslam'a Cemaleddinler göndereceğiz. Alemi İslam ne oldu? Akif'in Abdülhamid'e tavrı şimdi biraz daha net anlaşılmış oldu. Zaten bunu söylemek için anlattık. Yoksa şu an Afgani'nin tilmizleri diyebileceğimiz Türkiye'de çevreler var mı hocam? Vallahi yok. Kimler değil. bunlar? Yok değil. Ağırlıklı ilahiyat fakültelerimizde hala Ankara İlahiyat'ta geçen ben birini dinliyorum televizyonda aynı fikirler, aynı sözler. Hiç farkı yok. Bu adam inanmıyor dersin. Yani üniversitelerimizde maalesef az değil. Felsefeyi veriyor. Zaten hocam Afgani İran'da tahsil görmüş, ilk tahsilini. Biraz gençleşince Necef'te ve Kerbela'da eğitim görmüş. Yani gençlik döneminde Şii eğitiminde felsefe esastır. Esastır, evet. Kelami, akaidi ve tartışmaya dayalı, münazaraya dayalı felsefi ekoldür. Yani Şii eğitiminde. Dolayısıyla orada zaten zehirlenmişler yani. Yani eğitimi deyince burası çok önemli. Yani aldığı eğitim aslında Şii ekolünden geliyor. Kesinlikle. Ağırlıkla. Evet. Ve Babiliğin yani Şeyhiliğin 4 risalesinden bir tanesini istinsah etmiş bir adamdır. Babilik ne? Tamamen İslam dışı değil mi? Evet. Kendisini 12 imam olarak efendime söyleyeyim iddia eden sonra da tanrılaştıran bir hareketin adı. Da hocam sonuna geldik. Şu meşhur şiir. Ya benim adımı siz koyun diyor. Lütfen. Benim adımı siz koyun. İngilizler benim Rus olduğuma inanır. Müslümanlar ise Zerdüş olduğuma. Sünniler beni Şii zanneder ve Şiiler Ali'nin bir düşmanı. 4 mezhepten bazıları Vehhabi, erdem sahibi bazı insanlar Babi, inananlar beni materyalist bilir, dindarlar takvadan yoksun bir günahkar. Alimler hiçbir şey bilmeyen bir cahil, inananlar inançsız bir günahkar, ne inançsız beni kendine çağırır, ne de Müslümanlar kendinden addeder. Camiden kovulmuş, kiliseden uzaklaştırılmış ben, kime güveneceğime ve kiminle kavga edeceğime şaşırdım. Birini red için diğerini kabul şart. Birini kabul, diğer taraftaki dostları düşman ediyor. Kaçmaktan, kuşatılmaktan,
Bir gruptan kurtuluşun çaresi yok. Diğer tarafta kavga edebilmek için sabit bir mekanım yok. Elleri bağlı, ayakları kırık ben Kabil'de Balahisar'da oturmuş bilinmezlik perdesinin bana neler hazırladığını ve hain semanın yedeğinde bana nasıl bir kader gizlediğini görmek için bekliyorum. Adını siz koyun demiş. Adımı siz koyun demiş. Adını biz koyduk. Zaten kendisi Herhalde ifade dinleyenler etmiş. bizi bunun adını koydular yani. Eyvallah. Bunun. Ben şuyum diyemeyen bir adam. Eyvallah, eyvallah. Ben buyum diyemeyen, senin adını kendin koyacaksın. Ben şuyum diyeceksin. Yani bu şiir zaten kendi ölmeden önce yazdığı bir şiir. Hemen kısa Evet. bir süre önce değil mi? Tabii, Her tabii, şeyi tabii. ifade ediyor hocam. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Afgani Fatih ile Bey. ilgili sohbetimizin başında da dediğiniz gibi onlarca hatta yüzlerce program yapılabilir. İnşallah şimdi sıra geldi Muhammed Abduha. O da çok acayip bir kişilik. Onu da inşallah bir programımızda İnşallah. işleyeceğiz. İnşallah. Çünkü çok önemli. Yani Afgani'yi anlamak açısından da önemli. Günümüzü anlamak açısından da. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Var olun. Haftaya tekrar inşallah görüşürüz. İnşallah. Gittiğiniz yerden ikram edilen tatlılardan da getirmeyi unutmayın. İnşallah. Şeyi de hatırlatayım, bu Arap müellifin haremle ilgili şeyi konuşması Evet, tamam. VTR'si inşallah onu Tamam, haftaya izletelim. tamam. Değerli izleyiciler, bize katıldınız. Umarım sizin de çok ilginizi çekmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi tatiller, iyi geceler.